Bünyamin Tangal YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Bugün Adobe XD'de geçen hafta birinci dersimizi yapmıştık. Bugün de çok yararlı olacağını düşündüğüm bilgilerle ikinci dersimizi çekiyoruz. Şimdi ilk olarak yeniden bir proje başlatalım. Yine ben Android Mobile'i seçiyorum öncekinde anlattığım nedenlerden ötürü. Şöyle bir ekran yapalım. Aynı şekilde bugün yine bir tasarımdan gideceğiz ama benim göstereceğim birkaç prototip kısmı falan var. Öncelikle prototip burada ne işe yarıyor? Şimdi biz bu tasarımları yaparken kodlama bilmiyoruz. Tabii ki de frontend'de bilenler var, giydirenler var ancak genellikle tasarımcılar sadece arayüz tasarımını tasarlamakla yükümlüdür. Bu yüzden de bir görmek isteriz hani yazılımlı halini kodlama yapmadan nasıl yapabiliriz? Kodlama bilmeden bunun yazılımsal halini nasıl yapabiliriz diye Adobe XD de bize bu yönde şöyle bir kolaylık sunacak. Birazdan göreceğiz. Şimdi ilk olarak tasarımımızda ben ne görüyorum? Üst kısmı maviden beyaza bir degrade var, griye doğru. Şöylemesine, hatta şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu hemen bir degradeye çevirelim. Ama bu sefer şey olur. Doğru. Yok, geri alalım. Şöylemesine bir dikdörtgen çiziyoruz. Ondan sonra yarısının şu boyutu yeterli. Ondan sonra arkadaşlar Ctrl Alt'a bastığınız zaman şu an burada değil, pardon. Şöyle lineer gradient yapıp şöyle bir degrade sezdim ben. Şuradan noktaya basıp, zaten siz bunları biliyorsunuz, programı kurcaladıysanız kolay gelecektir size. Şimdi şu rengi alıp, evet, güzel oldu. Şurada bir dolar işaretimiz var. 2,589 nokta, böyle kafamıza göre gidelim buraları. Şuraya dolar işaretini, benim dolar işaretim çalışmıyor. Onun yerine ben TL koyacağım. Bir de yani şu an ülkemizde yapıyoruz bu tasarımı. Türk lirası varken dolar nereye? Evet, fontumuz farklı olsun, sıkıntı değil arkadaşlar. Şu an hızlı yapalım diye geçiyorum. Hatta semi-bold var mı bunda? Semi-bold'umuz var. Evet, biraz daha iyi oldu. Dibinde şöylemesine bir karemiz var. Hafiften eğim verilmiş. Şöyle hatta. Şöyle indirilenler klasöründe benim şeylerim olacaktı. Nerede onlar? Bir kadın koysak yeterli. Alt katmanlarda büyük ihtimal. Japon kızı ya da dur. Japon'u koyalım be. Şöyle Japon minik kızımızı koyduk. Sonra bunun border'ını beyazlattık. Bakın birazcık ince duruyor bizimkinin size'ını. Size burada kalınlığını gösteriyor. Tamamdır. Arkasına hafif bir siyah gölge verilmiş. Şöyle birazcık da artırılmış. Tamamdır. Şu şeyleri çok yapmayacağım. Zaten siz bunları biliyorsunuz. Evet, şu an available'ı yazamadım. Avadiable'ymiş. Balans. Tamam. Bunun rengini hafiften şu tarz, ne soğuk ne sıcak bir renk seçmişler. Evet, buralar işin esprisi. Şimdi bir tane şundan aldım, ben kopyaladım. Bunu böyle yaptım. Ama bakın buradaki renk, evet, geldi dipnot zamanı. Bakın şimdi. Bembeyaz kullanırsanız bu tasarım hiç güzel durmaz. Bakın şu tarz şöylemesinde soğuk bir renk çok güzel duracaktır. Ve aynı zamanda şunları arkadaşımız kesmiş. 0.26 seçelim. Oklayalım. İyiye basmışım. Müthiş. Bizim tasarımımız birazcık böyle tombul oldu. Çünkü bu telefonun boyutundan dolayı birazcık uzatabiliriz bunu. Şöyle de yapmamız mümkün. Şimdi şuradan hemen bir kopyalayalım. Çünkü göstereceğim hareketler var size. Bu videoyu boşa harcamayalım. Recent. Bugün hiç İngilizcem. Allah'ım. Hem konuşurken hem yazmak
Çok zor arkadaşlar bir şeyi anlatmak. Vallahi beni şey ediveriyor. Recent texture tık tık tık. Şöyle yaptık. Bunun rengini birazcık daha koyu seçmiş bizim arkadaşımız. Şu tarz bir renk. Bakalım o tarz bir renge yakın mı? Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben buraya bir buton ekleyeceğim. Sonra bu butonu başka bir sayfaya yönlendireceğiz. Bakalım neler olacak. Oynat bakalım. Şimdi şunu yine beyaz yapacağız. İçerisine logo koymuş. Hatta bunu koymamıza bile gerek yok. Ben şimdi oraya bir tane vektörlen bir şey seçeyim. Ne seçelim? Wallet, cüzdan. Cüzdanımızı seçelim. Birazcık minimal olması lazım. Hangisi iyi, hangisi iyi? Şu çok mükemmel geldi bana. Hemen SVG dosyasını indiriyoruz. Vektörel olduğu için PNG indirirseniz renkleriyle oynayamazsınız. Tamamen kontrol sizin elinizde olması için lütfen cüzdanı SVG indirin. Ve diğer tüm vektörel işlemlerinizi. Adobe XD'de mümkün olduğunca az pikselli PNG, JPEG falan kullanın. Resimleri falan kullanın yani. Bu tarz işlemleri lütfen kullanın. Şimdi şöyle bir bıraktım ben. Tamam, altına send yazıyoruz. Şöyle bir tane yambul yumbul çizelim. Şimdi arkadaşlar burayı çok iyi dinleyin. İlk olarak prototipi göstereceğim. Alta basılı tutun. Shift'le alın. Şöyle hizalayın. 2 tane ekranımız oldu. Bakın burası, şu kısma dikkat edin. Design'dayız. Tasarım yapıyoruz şu an. Prototipte ise kesinlikle prototipte tasarım yapmaya çalışmayın. Bazen benim kafam karışıyor. Design almayı sakın unutmayın. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bu sayfayı birazcık değiştireyim arkadaşlar. Çünkü karışabilir. Ne yapacağız şimdi, dur. Evet, bunu bayağı bir yukarı çekeceğiz. Şunları sileceğiz. Farklı olacak ki iş görsün. Şöyle. Your cards diyoruz. Şöyle bir çizim yaptık. Fiziksel kartımızı da bir hemen çizelim şöyle. Bakın boyutumuz böyle. Şu çok hafiften bir şey ekleyeceğiz. Rengini şu tarz yapacağız. Bir de maske göstereceğim size şimdi. Bakın, maske yapmamız için ben bunu çok zor öğrendim. Sizin çok kolay öğreneceğinizi düşünüyorum. Çünkü size kendim nasıl anladıysam öyle anlatacağım. Bir tane aynısından çıkarıyoruz arkadaşlar. Ya da aynısından çıkarmanıza gerek yok. Kalemi alın baba. Şöyle bir çizik attınız, tamam mı? Border'ı kapatıp böyle yaptınız. Bakın yambul yumbul bir şey oldu. Ne bu? Bomboş bir şey. Şimdi bunun etrafını şöyle çevirmek istiyoruz ama şu an yapamayız. Bunu böyle şöyle oynat da et de yarım saat iş. O yüzden bunu Ctrl C, Ctrl V yapıyoruz. Ctrl Copy. V'yi bilmiyorum ama Ctrl V yapıyoruz. Tamam mı? Önemli olan arkadaşlar, buradaki ben hala sırasını şaşırırım. Buradaki sırası çok önemli. Bakın pet bizim çizdiğimiz o tasarım. Rectangle'da bunun dibindeki şey. Şimdi şöyle ikisini kontrolle seçip Mask with Shape dediğimiz zaman bakın muhteşem bir şey oldu. Gördünüz mü? Veya yapmak istiyorsunuz, bakın. 2 defa tıkladığınız zaman bunun konumu gözükür size. Bunu küçültecek misiniz? Büyütecek misiniz? Yamuk mu yapacaksınız? Daha mı farklı bir şey yapacaksınız? Maskenin içinde oynayabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik. Neden böyle yaptık peki? Bakın. Şöyle. Neden 2 tane yaptık bundan? Çünkü eğer bunu yaparsak, hemen bunu da deneyeyim arkadaşlar. Şöyle şunu alt kısmı almamız lazım. Bunun üstte kalması lazım. Mask with Shape dediğimiz zaman bakın onun şeklini alır. Ama bunu da istiyoruz biz. Anladınız mı? 2 tane olması lazım yani. Bunu geri yerine koyalım. Mask with Shape diyelim ve bakın muhteşem bir şey çıktı karşımıza. Şunun da rengini içine girin arkadaşlar. İçine tıklaya tıklaya zaten o içine götürüyor sizi. Şöyle bir şey yaptık mı? Şu tarz bir şey yaptık mı? Muhteşem. Muhteşem ötesi oldu. Maskeleme çok önemli arkadaşlar. Yani maskenin
güzelliğini her yerde göreceksiniz. Güzel olmasa zaten Adobe XD'de çok az özellik var. Bunu da içine koymazlardı. Şimdi şuraya Visa falan yazalım. Çok arkadaşlar, dediğim gibi temeli alacağım. Size özellikleri göstermek için prototip hazırlayalım şu an. Visa'nın gerçek logosu muymuş? Neymiş bu font? Tam uydu. Ha, bir de şey ekleyelim. İtalik. Tamam, kart folder falan eklemeyelim. Ben size prototipi göstereyim. Ondan sonra onları da gireriz. Prototipe basıyoruz arkadaşlar. Şimdi istediğiniz metni, butonu tıklanabilir hale getirebilirsiniz. Bakın şunu bile. Her şeyi tıklanabilir hale getirebilirsiniz. Ama bizim önemli olan şu ikisi. Şu ikisini alamayız. Şöyle tekli alacağız. Buraya getirdik. Yapmanız gereken şey, bakın. Dibindeki çubuğu buraya getirmek. Bitti. Animasyonumuz var burada. Dissolve falan. Ben genelde transaction geçişi kullanıyorum ama şurada bir saniye. Neredeydi o? Tam bu. Şöyle bir deneyelim arkadaşlar. Prototipi yaptığımız zaman bakın, bu sayfaya tıkladığınız zaman buraya gidecek diyor. Köşede takip edin mouse'umu. Hop, burada. Tıklayın baba. Geldin buraya. Gördünüz mü? İşte bu ekranları birbirine bağlamamız için kullanılan bir yöntem. Şu an bana şeyi göstermiyor. Onu arıyorum da. Auto animate. Tamam. Auto animate'i tavsiye etmem çünkü yazılımcının nasıl bir geçiş efekti kullanacağına bağlı. Yani sizi çok böyle muhteşem bir şey bekliyor gibi gösteriyor. Bakın şimdi. Bakın ne kadar güzel oldu ama bunu tabii yazılımcının elinde, bu geçiş efektleri falan. O yüzden siz yazılımcının kullanabileceği efektleri kullanın. Mesela genelde transition geçiş efekti kullanıp slide right kullanırlar. Şöyle basalım. Şu tarz efektler kullanırlar. Prototip bu şekilde. Bir ekran daha yapalım. Dur. Bir ekran daha yapmayıp şu ekranı biraz yoğunlaşalım. Bakın, prototipi unuttum. Prototipte yapmaya çalışıyordum. Bu çok karşınıza çıkacak. Dizayn'a çevirmeyi sakın unutmayın. Şimdi şöyle bir tane çizgi çiziyoruz. Ben nefret ederim keskinliklerden. Hiçbir şeyin de keskin olmasını istemem. Hiçbir tasarımda. O yüzden birazcık az da olsa içlerini yumuşatırım. Ve ben size önceki bölümde gölge kullanmayın demiştim. Veya bakın, kendimi öyle kurtarmıştım. Çok az efekt kullanın demiştim. Ama renkli bir efekt. Anlaştık mı? Bakın. Bak, hiç güzel durmuyor. Ama şöyle hafiften bir efekt her zaman mükemmeldir. Yine ben fazla kullandım. Çok az kullanacağız. Hatta 10'a getirin. Tamam mı? Zaten beyazın üstünde çok belli oluyor. Bu arkadaş tasarımı ne yapmış? Evet. Altlarını bağlamış. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Ondan sonra bunu Ctrl+Alt kendi isteğimize göre çeviriyoruz. Kaç yapmışız? 10 yapmışız. Şuraya geliyoruz. Burayı da 10 seçiyoruz. Ok diyoruz. Alt kısımlara geliyoruz burada da. 10 diyoruz. 10 diyoruz. Ve tamamdır. Arkadaşın bize bahşettiği o muhteşem tasarım ortaya çıkıyor. Yalnız burada bir sıkıntı var. Bu arkadaş şey yapmış. Bu arkadaş benim gittiğim... tamam. Böyle yapmış ama bakın, bir tuhaflık var, farkında mısınız? Neden? Çünkü bunlara ayrı ayrı efekt verdiğimiz zaman, şu arkayı bir kilitleyeyim ben. Bu ayrı efekt verdiğimiz zaman berbat bir hale büründü. Ne yapacağız peki? Ne yapacağımızı göstereceğim. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra bunu böyle kapatıyoruz. Hayal gücünüzü kullanın arkadaşlar. Ortaya bir çizgi diktiğimiz zaman ve o çizginin rengini böyle yaptığımız zaman muhteşem olur. İşte şimdi oldu. Tabi hafiften birazcık incelteceğiz bunu. Şöyle şu içlerini yapalım ve şuraya today yazalım. Yazarken mikrofona çarptığım için pek yazmayı tercih etmiyorum. Siz o yüzden pek aldırış etmeyin. Şöyle bir today ekleyelim. Her yere bold yazılmaz. Ben bunu böyle bir semi bold yazıyorum. Yani kafanıza göre arkadaşlar, nasıl size uygunsa öyle yapıyorsunuz. Ben bana uygun olanı yapıyorum. Tasarım zaten hayal gücü ister.
O yüzden istediğinizi yapmakta özgürsünüz. Şunu yapmalısın, şu gerek, teknik bilmem ne, hiç gerek yok. Hayal gücünüzle yapın, sonra zaten onun tekniğini gitgide öğreniyorsunuz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum ben. Müthiş duruyor bakın arkadaşlar. Şöyle bir renk çok güzel olacaktır. Ama ben birazcık bunu öküz gibi çizdiğim için azıcık küçültüp şunu birazcık daha ortalıyorum. Evet, daha iyi oldu. Bakın ne kadar minimal bir şey ortaya çıkıyor, farkındasınız. Ben birazcık adamdan kopacağım. Şöyle hafiften hadi biraz açalım senin hatırına. Tamam. Ne koymuş? Ekmek koymuş. Ekmeğin İngilizcesi neydi arkadaşlar? Bread. Bread'imizi yazalım şuraya. Prototiplemeyi gördünüz. Prototiplemede istediğiniz butonu prototipledikten sonra butona tıklıyorsunuz ve size o ekrana bam bam gönderiyor. Bu sunum yaparken çok güzel. Müşterinize göstereceksiniz. Müşteri dedi ki ben bunun birazcık uygulama halini göreyim. Ne yapacaksınız? Prototip yapacaksınız. Bakın burada öylesine güzel bir renk kullanacağız ki aklınız ayarınız şaşacak. Bakın şimdi şunu böyle koyuyoruz. Ve muhteşem. Çok güzel oldu. Şimdi ne yazmış arkadaşımız? Grocery. Italy Downtown. Şunu al baba. Bakın bir de şunu söyleyeyim. Alt ile alıyorsunuz ya. Bu hep aşağıda kalır. Ctrl C, Ctrl V yaptığınız zaman her zaman üste çıkar. Hiç üste çıkarmaya uğraşmayın yani. Grocery diyoruz burada arkadaşlar. Şöyle. Tasarımın en güzel yanı şu arkadaşlar. Çok fazla bir şey öğrenmenize gerek yok. Pratik yaptığınız zaman 1 ay 2 aya yakın bir süre içinde kolayca öğrenebilirsiniz. Tabii ki de hayal gücü olmadan bir hiç. Ama öğrenirsiniz tekniğini ve direkt başlarsınız. Yazılımda öyle değil. Yazılımda çok şeyleri var böyle. Kodlama dilini öğreneceksin de, yapacaksın da, bir tane şunu şuradan almaya yarım saat çaba sarf edeceksin de. Onların işi o yüzden biraz daha zor. Ama yazılım mı tasarım mı desen tasarım baba. Çünkü ya tasarımcı butonların gidişatını bile, insanlar nereye tıklayacak, nasıl yapacak, nasıl en kolayı hangisi, bunu bile tasarımcı yapar. Bakın biz bunu tasarlarken bile şu an bakmayın benim bir kopyaladığıma. Bu butonu buraya mı koysam, burada mı daha çok tıklama alır, onu bile hesap etmeniz gerekiyor. Hiçbir şeyi haybeye yapmamalısınız. Ve test edin, test edin, test edin. Sonuna kadar test edin. Yaptığınız tasarımları ben kullanır mıyım lan bunu diye bir düşünün. Anladınız mı? Yani sizin kullanmayacağınız ürünü başkası kullanmaz. O nedenle tasarımlarda birazcık insanların ne isteyeceğine odaklanın. Yoksa bunu buraya koydum çünkü bunun tekniği böyle bilmem ne, bunlara hiç gerek yok. Instagram, Facebook, Twitter, bunlar tasarlanırken sizin tekniğe göre bakmıyorlar. Siz nasıl tıklayacaksınız bunlara? Sizin hangisi işinizi kolaylaştırıyor? Sizi nasıl daha çok bağlayabiliriz? Buna bakıyorlar. Evet, tasarım gitgide bakın böyle ortaya çıkacak. Tabii ben çok uzatmayacağım bu işi. Maskelemeyi falan tekrar üstünden geçeceğim. Prototipi geçeceğim. Öyle bitireceğiz. Tasarım işi çok zevkli arkadaşlar yani. Muhteşem bir şey. Kar yazalım, bir de araba alalım, ondan sonra bir sayfa daha, login sayfası yapıp oradan ana sayfaya yönlendirelim. Şu an bir hata daha yaptım fark ettiyseniz. Birini çizgili almışken diğerini, bakın, bir ekmeği çizgili almışken arabayı içi dolgulu seçtim. Bunlar bana göre bir hatadır mesela. Hoş durmazlar. İkonların bile bir şeyi vardır çünkü. Burada benim tamamen şu şeyi kullanmam gerekiyordu. Şu tasarımı. Bu kayboldu gördüğünüz gibi içinde. Onları da tabii ki de siz kendiniz göre göre halledeceksiniz. Şimdi ben şuraya hemen şöyle bir ekran alıp seni silmeyeydik iyiydi ya. Seni şöyle alalım. Şurayı sıfırlayalım. Tamam. Bir login page yapacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ben genelde login page'imi şöyle yapıyorum. Login page'imizi şöyle yapıyorum. Bakın şimdi.
Bana biraz tombul gözüktü bu. Şunu şöyle beyaz yapınca gözükmedi ama. Evet, daha iyi. Hafiften şöyle. Mükemmel. Böyle indirip şuraya birazcık mesafe açıp bunun rengini de yanlış yeri seçtim şu an. Şöyle yapmayı tercih edenlerdenim. Hatta şuraya da logomu koyarım. Minimal olmalı. Direkt logo. Logo ne arkadaşım? Logo. Buraya logomuzu koyarız. Ya benim tasarladığım genelde login page'ler bu mantığa dayanır. Şuraya e-mail gelir. Hayvan gibi yazılmaz. Hoş durmaz çünkü. Buraya da password gelir ve şifre. Yabancı söyleyince çok havalı oluyormuş. Bakın şöyle soğuk bir beyazla daha hoş duracaktır. Şu tarz. Seçemedim. Ve içlerini kesinlikle bold yapmayın. Çünkü bold'u biz nerede kullanacağız? Giriş yap derken kullanacağız. Her yere bold koymanız tasarımı kötü gösterir. Şu başına ikon koyduğumu farz edin. Şu an pek acelemiz var. Ondan vaktimiz yok. Ve bold, canım bold, bunu burada kullanacağız. Ve hadi o kadar İngilizce gittik. Siginin diyelim. Şöyle diyelim. Birazcık büyütelim. Rengini bembeyaz yapalım. Orada kendini belli etsin. Birazcık renklerimiz şeye benzedi. LinkedIn temasının renklerine benzedi. Şuraya hatta kayıt ol da ekleyeceğiz. Şöyle. Şifrenizi mi unuttunuz? Neydi? Did you forget the password mu? Neydi? Neyse bir şöyle yazalım. Zaten bizi İngilizce değil burada ilgilendiriyor. Tasarım ilgilendiriyor. Bakın burada çok güzel böyle şekiller yapabilirmişsiniz. Bakın şimdi iyi izleyin. Forget your password de herhalde ya. Çok uzatmayalım bunu. Forget your password. İngilizce bilmenin yararları. Siz öğrenin işte. Regular alıyoruz arkadaşlar. Şimdi forget'i ben genelde bold'la yazarım. Çünkü tıklama olsun diye. Bir de altını çizerim. Yok, altını çizmem. Altını çizmeyelim. Hoş durmadı. Şöyle yaparım. Rengini de şöyle yaparım. Ucuna da soru işareti koyarım. Ve orada kendini daha çok belli eder. Gördünüz mü? Direkt tıklama olduğu oradan çok belli. Bir tane de şunun zıt rengi bir tane yapalım arkadaşlar. O da sign up olsun. Bunu mavi yapsak nasıl olur? Hiç güzel olmadı. Onu nasıl bir renk yapabiliriz? Nasıl bir renk yapabiliriz? Şöyle bir şey yapsak o da olmadı. Tamam, bu böyle kalsın şimdilik. Hatta böyle daha mı iyi oldu? Şöyle daha iyi oldu. Şuraya ben genelde Google falan eklerim. Şöyle farz edin buraya eklediğimi. Çünkü gerçekten pek vaktinizi almak istemiyorum. Hızlı bir şekilde bitirelim ki kafanız karışmasın. Şöyle de bir Google giriş yap falan eklerim. En basitten temelden bir giriş yap ekranı bu. Prototipe basıyoruz abi. Segin'in buraya yönlendir. Hadi oto yapalım mı? Hadi oto yapalım. Dur, oto nerede? Oto animate. Tamamdır. Şimdi yazdık buraya şifremizi, ismimizi. Segin'in diyoruz ve bakın buraya geliyor. Send'e basıyoruz. Yine tekrar yönlendirdiğimiz hedefe doğru gidiyor. Buraya geri butonu falan koyarsınız. Geri butonuna bastığınız zaman geri buraya yönlendirir falan. Her şey mümkün yani. Bir de bir arkadaşımız yorumlarda şeyden bahsetmiş. 81 tane ili pop-up şeklinde gösterebilir miyiz? Hani hover şeklinde bastığımız zaman. Bu Adobe XDesign'da mümkün değil. Ancak şöyle yapabilirsiniz. Yazılımcı onu zaten yapar. 2 tane ekran tasarlarsınız. Şöyle. Kendisi demiş ki burada ben buna basmadan
81 tane ili göstersin. Bu mümkün değil diye biliyorum ama belki getirmişlerdir. Getirmemişler. Sürükleme var, basma var. Üstüne getirdiğin zaman bir şey yapamıyoruz maalesef. O yüzden onu böyle yapabilirsin arkadaşım. Şöyle koyalım hemen bunu. Şöyle bir pop-up açtıralım diyelim. Bastığımız zaman. Tamam mı? Nasıl bir renk yapalım? Nasıl bir renk yapsak? Şöyle buz mavisi yapalım. Tamam mı? Bastığımız zaman pop-up çıkacak. Prototipi kapatmamız lazım ama. Şöyle. Bu hala bizim buraya takıldı. Tamam. Şimdi 81 tane ili yazmaya acelemiz olduğundan Adana 01 Aydın Antalya Muğla falan falan diye gidiyor. Bunu prototiplediğiniz zaman şöyle bir göstereyim. Tamam mı? Ne oldu sana? Ne oldu böyle? Hani nerede eski taş fırın erkeği? Ne oldu sana? Yanlış yaptım. Bir sürükleme eklemişim. Bir de yanlış ekledim şu an. Deneyelim şimdi. Evet. Ancak böyle yapabilir. Üstüne getirdiğiniz zaman yapamazsınız dokunmatik ekranda, çünkü bir mouse olmadığı için hover yapamazsınız. Web sitede yapmanız için bunu yazılımcı yapar. Biz prototipleriz. Sadece nasıl görünüyor onu bakarız. Anladınız mı? İstediğiniz kadar prototipleyin. Bakın burada tasarımını yaptığınız zaman böyle yapabilirsiniz. Ya da var. Şimdi yazılım kısmında Android Studio'da bastığınız zaman, hani ben biliyorum Aydın Muğla seçiyorsunuz ya, bir yerde seçim yaparken bir seçenek çıkıyor. O Android Studio'da yazılım kısmında yapılır. Tasarım kısmında onu tasarlamazsınız. Onlar Android'in kendi arayüzünde bulunan bileşenlerdir. Yani onu tasarlamanıza gerek yok. Hover falan yaparken de burada yapamazsınız. Hover'ı dediğim gibi seçenek olarak tasarlayabilirsiniz. Mesela şimdi ben bu butona bastığım zaman bu buton renk değiştirsin istiyorsunuz ya. İşte onu yazılımcı yapar ama siz böyle tasarımın rengini değiştirerek hani basıldığını belli edersiniz. Şöyle zıt rengini. Buna bastığım zaman buna dönecek komutunu yazılımcı verir. Ona çok dikkat edin ama hover şeklinde böyle tasarlayabilirsiniz. Farklı renklerini de tasarlayın. Şimdi şeyi gösterdik, prototipi gösterdik. Maskeyi bir tekrar ele alacağım ben arkadaşlar. Nerede ele alalım maskeyi? Nerede ele alalım? Üçgen çizelim. Şöyle bir daire çizelim. Ben bu dairenin rengini o kadar berbat seçtim ki. Ben bu dairenin içine girmesini istiyorum. Nasıl yapacağım? Kontrol ile ikisini seçip Mask with Shape diyoruz ama olmuyor çünkü poligonun üstü olması lazım. Gördünüz mü? Bir pastanın yarım dilimi gibi. Bunu nasıl kullanabilirsiniz mesela? Şöyle, bunda border kullandırmıyor. Pastanın yarısı gibi düşünün. Bir yarısını da şöyle yap veya şöyle bir şey yapılabilir. Ya da bakın pizza dilimi. Bu pizza dilimini çoğaltırsınız. %25'i %30'u falan, hani bu tarz işlemlerde kullanabilirsiniz. Yani geometrik her şeyi yapmanız mümkün. Mesela şuna bir şey daha ekleyeceğim ben. Şöyle bakın. Bakın böyle genelde saçma şeyler çok güzel oluyor. Dağınık. Şöyle ben biraz, hatta 2 defa tıklayıp 2 defa tıkladığınız zaman düzeltiyor arkadaşlar, haberiniz olsun. Bakın yamulttu ya. Şöyle düzeltecek şimdi onu. Şöyle. Rengini de şöyle seçelim. Ne yapıyorduk? Bunu Ctrl+C Ctrl+V yapıyoruz. Ki üsttekinin işlemesi için Mask with Shape yaptığımız zaman da bakın. Rengi neden böyle? Çünkü rengini ben çok kötü seçtim.
ya da şöyle bir seçeneklerle maskeleyebilirsiniz. Bu derste bunları gösterdim arkadaşlar. Bunlar çok önemli olaylar: maskeleme, prototipleme. Umarım yeterince iyi anlatabilmişimdir. Bir diğer derste daha farklı bir tasarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.